Bitcoin Bilir'den herkese merhabalar. Binance mobil uygulamasının nasıl kullanılacağını anlatıyoruz ve aynı zamanda alım satımlarda da en çok yükselen, en çok kazandıran bu aralar Shibcoin'e bir göz atacağız. Öncelikle ben Binance mobil uygulamasını Türkçe olarak kullanıyorum. Hemen aşağıda piyasalar, alım satım ve cüzdan bölümlerini görebiliyorsunuz. Binance'a para yatırma özelliğinden bahsedecek olursak artık Türk lirasını buraya doğrudan yatıramıyoruz. Onun için şuradaki Binance TR'yi kullanmamız gerekiyor. Binance TR'ye kolaylıkla Türk lirası yatırabiliyorsunuz. Buraya direkt yatırma bölümüne girdiğinizde Türk lirasını seçtiğinizde burada Ziraat Bankası hesabı kullanıyorsanız 7/24, eğer EFT yapacaksanız başka bir bankadan atacaksanız da mesai saatleri içerisinde atabiliyorsunuz. Buradaki günlük ve aylık limitleri de belirtmişler arkadaşlar. Peki ben buraya Türk lirasını attıktan sonra Binance'a nasıl atacağım diyorsanız da onu gelip buradaki bu Binance TR'nin içindeki alım satım bölümünden buradan şuradaki Türk lirası çiftlerine basarak, TR'ye çiftlerine basarak USD TR'ye ya da BAS TR'ye hangini artık yapacaksanız USDT alımı için buradan elinizdeki Türk lirasıyla direkt buradan seçerek, benim şu an elimde hiç Türk lirası yok. USDT de yok. Cüzdanımda BAS var çünkü. Buradan direkt şuradaki miktarı seçerek ne kadarlık alacaksanız ya da direkt %100'ü kullanarak al butonuna basabilirsiniz. Üstten fiyatı belirleyebilirsiniz. Ben bunu USDT'ye çevirdikten sonra Binance'a atabiliyorum. Unutmayın, Türk lirası olarak Binance'a atamıyoruz. Onu da şuradaki transfer butonunu kullanacaksınız. Buradaki kripto para seçeneklerinden elinizde hangisi varsa seçeceksiniz arkadaşlar. Az önce USDT'den bahsettik. USDT'ye basıp buradan maksimum yaparak atabileceksiniz. Benim elimde mesela BAST var. BAST buradaki maksimum yaptığında bu kadar bakiyeyi Binance TR'den Binance hesabıma atabiliyorum. Yine aynı şekilde Binance hesabımdaki bakiyemi de şuradaki transfer butonuna basarak buradan şuradaki spot cüzdandan buradaki Binance TR, bakın aşağıya geldi. Binance TR'ye basarak buradan da oraya, buradan istediğim kripto parayı gönderebiliyorum. Peki buraya ben USDT'yi attım diyelim. Nasıl alıp satım yapacağım? Hemen şu aşağıdan piyasalara bastığımda aradığım coin hangisi ise işte Shiba'dan bahsedeceğiz mesela. Bugünlerde Shiba çok gündem konusu. Buraya yazdığınızda hemen çiftleri geliyor. Bakın USDT'de de var, Türk lirasında da var. USDT'ye bastığınızda karşınıza aşağıda al sat çıkıyor. Şuradaki direkt alım satım bölümüne basıp oradan da arayabilirdiniz. Burada ne kadarlık alım satım yapacaksanız buradan Shiba'yı kolayca şuradan elinizdeki dolar miktarıyla, mesela diyelim ki 500 dolarlık alım yapacaksınız. Şuradan fiyatını belirlersiniz. Biraz düşmesini bekleyebilirsiniz. Mesela 41 40'a emir verebilirsiniz. Elinizdeki dolar değerinde kafanıza göre ne kadarlık düşünüyorsanız Shiba al diyebilirsiniz. Ve açık emirlerinize düşer. Bu fiyata düştüğünde Shiba coin'i alabileceğiz arkadaşlar. Bu fiyata düşmezse alamayacağız. Sat kısmında da yine aynı şekilde elinizde eğer Shiba varsa, diyelim ki benim elimde bir miktar var. Elimde diyelim ki 45 olunca, şu virgüllere ve sıfırlara dikkat edin. 45 olunca %25'ini satmak istiyorum mesela. O da elimdekinin 359 dolar yapıyor. Sat dediğimde şu an elimde mevcutta bulunan Shiba'nın da %25 kadarını, yani yaklaşık 360 dolar olanını az önce gördünüz. 45 olduğunda, şurası 0, bol sıfırlı ya, 42-45 olduğunda satabilecek. Fiyat oraya değmezse satamayacağım arkadaşlar. Buradan da emirlerinizin tümünü şöyle basarak iptal edebiliyorsunuz. Ayrıca hocam peki bunda bir de vadeli kısmı var. Biz vadeliyi nasıl kullanacağız diyorsanız eğer, hemen şu sol üstteki profil işaretinden dili değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Oradan ayarlara giriyorsunuz. Türkçeyi İngilizce diline çevirmemiz gerekiyor. Evet, buradan İngilizce diline çevirdikten sonra karşımıza vadeli işlemler geliyor. Hocam bu Shiba çok yükselmiş, ben bunu longlamam, shortlarım diyorsanız da onu buradan yapacaksınız arkadaşlar. Şuradan bastığınızda BTC yazıyor bende. Onun üzerine bastığınızda buradan istediğiniz coin'i bulabiliyorsunuz. Tabi vadeli de hepsi yok. Vadeli de olanları bulabiliyorsunuz. Shiba'nın yükselişinden dolayı düşüş düşünüyorsanız, yani satmak, yani hocam bu buradan düşer, hani vadeli de short diye bir tabir var, biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de hemen anlatıyorum. Bir şey çok yükseldiyse ya da yükselmesinin de önemli yok aslında. Bir şeyin düşüşünü düşünüyorsanız, yani düşüşünden para kazanmak istiyorsanız burada gelip vadeli bölümde düşüş satın alıyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Bir şeyi longlarsanız yükseleceğini, uzayacağını düşünürsünüz. Shortlarsanız kısalacağını ve küçüleceğini, azalacağını düşünürsünüz. Şu an burada
Ben ayrıca çift yönlü mod kullanıyorum. Aynı anda bir coin'e hem long hem short işlemi açabilmek için de şuradaki sağ üstte bulunan Battle yazan yerdeki 3 noktalı yere bastığınızda burada tercihler bölümü var. Tercihler şuradaki preference bölümüne girdiğinizde burada position settings yazıyor. Hetke. Hetke modda açıksa siz çift yönlü, yani hem long hem short, bir coin için konuşuyorum. Aynı anda hem long hem short açmak için bunu yapmanız gerekiyor. Eğer bu yoksa aynı anda hem long hem short açamazsınız. Gördüğünüz gibi bunu yapınca ekran değişiyor. Open ve close olarak geliyor pozisyonlar. Burada bir tane Shiba açmıyorsunuz. Siz bir yazdığınızda Shiba çok böyle bol sıfırlı olduğu için Binance onu 1000 Shiba olarak güncelledi. Vadeli bölümde siz bir bastığınızda karşınıza 1000 tane Shiba çıkıyor. Aklınızda bulunsun. Bakın buraya 1000 tane Shiba yazdım. Aslında ben 1 milyon tane Shiba açıyorum bir nevi spottaki gibi, ama buradaki fiyata göre düşünürseniz 1000 Shiba açıyoruz. Evet, şu an çünkü sıfırlardan anlayacağınız üzere spottaki fiyattan zaten 1000 ile çarpılmış hali burası. Burada şuradaki fiyatı belirleyerek yine aynı şekilde buradan kaldıracı bas kaldıraç geldi zaten. Çapraz marjinde işlem yapıyoruz şu an. İzole biraz kafa karıştırabilir. İzolede çok riske girmeyin. Çaprazda daha iyi, buradan kendi bakiyenizi kendiniz belirleyin, ne kadar açacağınızı. Buradan 1000 Shiba diyelim ki open short yapacaksınız. Bakın burada size açmadan önce zaten uyarıda bulunuyor. Kaç tane açtığınızı ve likidasyona ne zaman gideceğinizi. Ortalama likidasyon seviyenim 3,5 dolar olduğunda Shiba benim bu pozisyonum likidasyon olacak ve hesabımdaki tüm para gidecek olarak gösteriyor arkadaşlar. Siz bunu çapraz yaparsınız. Çaprazdan izoleye alırsanız, eğer izole marjinde işlem açarsanız, sadece şu aşağıda yazan, şuraya 1000 Shiba açıyorum ya. Şurada aşağıda yazan 2 doları görüyor musunuz? 2 dolarlık sadece bakiyemle açar. Pardon, 4 küsürle açar ve sadece o para kadar benim likidasyonumu ayarlar. Çaprazda tüm cüzdanınızı baz alır. Bunu da unutmayın. Kaldıraç oranında çok bir önemi yok. Şöyle önemi yok. Siz bunu alıp şu çubuğu alıp böyle sonuna kadar götürürseniz eğer, o zaman zaten sizin için tehlike çanları çalıyor demektir. O yüzden şöyle %5-10 arası, %10'u geçmeyecek şekilde açarsanız eğer çapraz marjinde, likidasyonsuz, tehlikesiz pozisyonlarla birlikte böyle güzel ilerlersiniz. Eğer bu pozisyonun, yani Shiba'nın yükseleceğini düşünüyorsanız da yine aynı şekilde buradan 1000 tane ya da işte 10.000 tane, artık kaç tane açacaksanız bir fiyat belirleyip open long demeniz yeterli. Yine bunu normal spotta da alıp tutabilirsiniz. Yükseldikçe satabilirsiniz. Bu tarz coinler birazcık dönemin trendi oluyor. Yani şu an herkesin böyle gözüne batıyor. Çünkü burada en çok yükselenlere giriyor. En çok yükselene girince herkesin böyle bir alası bir satası geliyor. Yani uzun vadeli çok iyi olmuyor. Doge de mesela evet bir süre kazandırdı ama bir yerden sonra artık gazı geçti arkadaşlar. O yüzden Shiba gibi coinleri alıp satmayı düşünün. Böyle ölümüne bağlanmayın. Yani zengin olma hayali yerine böyle risksiz, elinizde patlamayacak şekilde alsat yaparak ilerlemeniz daha iyi. Bakın diğer yükselen coinlerin hepsinin projesi var. Hepsi Metaverse içerisinde geçiyor. Hemen hemen şu an yükselenleri kastediyorum. Hepsinin bir ayrıca bir ekosistemi var, altyapısı var. Bir mainnet'i var. Onlara o yüzden bu şekilde yaklaşın. Doge ve Shiba bir projesi yok. Özgürlükçü mantıkla ya da Elon Musk'ın gazlamasıyla geldi bugünlere kadar. Ama bir anda elinizde kalmasın. Projeli coinlerde uzun vade düşünebilirsiniz. Örnek BNB, örnek Ethereum. Ama diğerleri, yani bu Shiba gibi coinler günlük alsatlarla bile paranızı alıp çıkmanız için daha faydalı olacaktır size. Bu konu hakkında sorularınız olursa yorum yazabilirsiniz. Telegram grubumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.